Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Ceylan. Finansal özgürlükle alakalı eğitim videoları hazırlıyorum. Bu videomuzda elektrikli araçlarla alakalı konuşacağız. Gelecekte elektrikli araç almak bizim için ne kadar mantıklı? Elektrikli araçlar bir yatırım mı yoksa içten yanmalı motorlu araçlarla devam mı etmeliyiz? Neden elektrikli araç almamanız gerektiğini 5 maddeyle açıklayacağım. Bu videomuzda bu konuları irdeleyeceğiz. Şimdi son zamanlarda elektrikli araçlar piyasalarda çoğalmaya başladı. Birçok şirket artık elektrikli araç üretiyor. Aynı zamanda Türkiye'de yerli milli elektrikli aracımız TOG da üretiliyor, artık çıktı. Bizim pazarımıza henüz girmeyen, Kıbrıs'ta da halihazırda kullanılıyor mu bilmiyorum ama Günsel diye bir proje var. Elektrikli araç projesi devam ediyor. O da çıkacak sanıyorum yakın zamanda. Bununla beraber elektrikli bisiklet üreten firmalarımız artmaya başladı. Volta gibi, ismini sayamayacağım kadar böyle küçük firmalar elektrikli araçlar üretmeye başladılar. Yakın zamanda halka arz olan Reader bile elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı arkadaşlar, hatırlarsınız. Elektrikli araç üreteceğini açıkladıktan sonra borsada çok ciddi bir fiyatlanma yapmıştı. Sonra tekrar eski seviyelerine kadar geri gelmişti. Son haberlerde birçoğunuz okumuşsunuzdur. Manisa'ya BYD elektrikli araç fabrikası kuracağını açıkladı ve yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir yatırım yapacağını söyledi. Elektrikli araçlara çok ciddi bir sempati var son dönemlerde. Bu sempati olması gereken bir sempati mi, yoksa tetikte mi olmalıyız, yoksa bu bir tuzak olabilir mi ya da deneme tahtası mıyız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi elektrikli araçları neden almamalıyız? Madde 1. Küreselciler, küresel firmalar elektrikli aracın zamanının gelmediğine karar verdi. Bunu nasıl anladık arkadaşlar? Elektrikli araçlar aynı zamanda karbon emisyonu dönüştürdüğü için, yani doğaya daha az zarar verdiği için küresel sistem tarafından normalde destekleniyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Elektrikli araçlarda her ne kadar karbon emisyonu düşük olsa da, çevreye daha az zarar verse de, büyük kapitalistler sistematik olarak elektrikli araçları desteklese de bence elektrikli araç almanın zamanı değil. Neden zamanı değil? Çünkü büyük firmalar elektrikli araç projelerini iptal etmeye başladı. Bu firmaların başında en başta Apple geliyor. Apple elektrikli araç yatırımını iptal edeceğini ve elektrikli araca ayıracağı finansmanı yapay zekaya ayıracağını söyledi. Hatta öyle bir şey ki elektrikli araçta çalışan personellerin dahi yapay zekaya kaydıracağını açıkladı. Bir başka haber de Audi'den geldi. Audi 2026'ya kadar elektrikli araçlara geçeceğini daha önce açıklamışken şimdi elektrikli araca geçme fikrinden çark ettiğini açıkladı. Ford ise elektrikli araç hedeflerini azalttı. Çünkü geçen sene elektrikli araç departmanından 4,5 milyar dolar civarında bir zarar etti. Ve hatırlarsınız, geçenlerde yine bir haber vardı. Yılbaşına doğru çıkmıştı bu haber. Hatta borsayı takip edenler bilir. Ford LG ortaklığı ile Türkiye'de batarya fabrikası kuracaktı. Belki de küresel devlerin bu çark edişleri Ford ve LG'nin ortak batarya fabrikası kurma fikrinden de vazgeçirdi. Belki de elektrikli araç üretiminin zamanı gelmedi. Şimdi neden bu şirketler bu projelerini iptal etti? Yani elektrikli araç projelerini iptal ediyor ya da askıya alıyor. Aslında bunun en önemli sebebi küresel ekonomik savaşları, bilirsiniz. Batarya üretiminde ve elektrikli araç teknolojisinde Çin ciddi anlamda başarılı. Ford, Mercedes, Audi bile daha yeni elektrikli araç sistemlerine entegre olurken BYD, Chery gibi firmalar oldukça kaliteli ve ucuz maliyetli üretim yapabilir hale geldiler. Ve Batı araçlarının kalitesini yakalamış durumdalar. Bence küresel içten yanmalı otomotiv üreticileri bu durumu Çin'in hızlı gelişimine, Çin'de insan gücünün fazla olmasını ve ucuz üretim yapabilmelerini ve batarya üretiminde de oldukça iyi olmalarını, kendilerinin ise yeni sektöre adım attıklarını ve henüz altyapılarını oluşturamadıklarının farkına vardılar. Elektrikli araca geçmenin sırası olmadığını düşündüler. Şöyle basitinden bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'ye satılan Çin arabaları Batı menşeli arabalara göre çok daha iyi fiyatlarla satılıyor ve çok daha fazla tercih edilmeye başladı son dönemlerde. Özellikle Chery çok güzel arabalar üretiyor ve o kadar satıldı ki modelleri, Tiggo 7 olsun, Tiggo 8 olsun, Omada 5 olsun. Bu modeller oldukça iyi satıldı ve araç satış listelerinde de ilk sıralara yükseldi. Hatta bir ara herkes sosyal medyadan da yazmaya başladı.
Chery araç bulamıyorum. İşte bayiler geleceklerini söylüyor ama bayilerde araba yok. O dereceye kadar geldi bu durum. Bunun üzerine hükümet Çin arabalarına bir vergi koyulmasına karar verdi. Ve sonrasında sanıyorum ki BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapması ve bir takım Çinli araçlarla alakalı olumlu gelişmeler Türkiye'yi vergi kararından vazgeçirdi. Yani Çinli araçlara ilave vergi gelmedi. Dolayısıyla büyük şirketler Çin araçlarının bu performansından rahatsız oldu. Özellikle elektrikli araçların yayılması durumunda Çinli şirketler elektrikli araçlara göre daha önde olduğu için pazar paylarını kaybetmekten korktular. Kaldı ki elektrikli olmasa bile içten yanmalı araçların pazarının içinden bile geçti diyebiliriz, Chery için söylüyorum. Ve kendisine muhteşem bir pay aldı. Batı şirketleri tabii ki bu konuda ticari düşündükleri için kendi noktalarında haklılar. Kimse iş gücünü kaybetmek istemez. Bu yüzden elektrikli araçlara geçişi ertelediler. Ülkemizde Çinli araçlara önceden çok ciddi bir olumsuz algı vardı, hatırlarsınız. Chery bir defa daha piyasamıza girmişti. Zamanında Chery Alia vardı ve birçok modeliyle beraber piyasamıza girdi. Ama tutunamadı. Fiyatları da aslında çok uygundu. Araçların içine baktığımızda beyaz döşemeler, güçlü motor, düşük fiyat, yine aynı performanslı ama o dönem tutulmadı. Türk halkı biraz daha bu Çin malıdır, İşte çarparsan ölürsün, kaportası kağıt gibidir, İşte güvenlik önlemleri yeterli değil gibi argümanlarla almadılar ve Çin pazardan çekilmek zorunda kalmıştı. Ama şu an algımızın açıkçası değiştiğini görüyorum. Çünkü güvenlik testlerinden de çok güzel sonuçlar aldı bu araçlar. Bu yüzden bu algıyı kırdılar. Yani başarılı olduklarını açıkçası söyleyebilirim. Peki Çinli şirketler araçları piyasaya daha ucuz sürmelerinin sebebi ne? Çin'de insan kaynağı çok fazla. Adamların nüfusu inanılmaz. Örneğin Almanya'da işçi bulmak için bayağı büyük efor sarf ediyorlar. Hatta Türkiye'den işçi getirmek için bazı aracı firmalara para bile teklif eden şirketler var. Dolayısıyla Avrupa'da bir aracın üretilmesi çok daha maliyetli. Çin'de böyle değil. Bu nedenle ucuza ürettikleri araç için ucuza da satsalar dahi güzel karlar elde edebiliyorlar. Tabii ki Batı bu durumdan rahatsız ve rahatsız olmaya da devam ediyor. Süreç Batı arabaların aleyhine işliyor. Bu durumdan aşırı rahatsızlar. Aslında Çin-Amerika arasındaki küresel ticaret savaşları diyebiliriz. Bu sebeple büyük firmalar daha iyi yapabildiği ve pazar payı yüksek olan otomobillerini üretmeye ve geliştirmeye devam etmeye karar verdiler. Bu karar kendileri için stratejik olarak doğru bir karardı aslında. Aksi takdirde kendileri için çöküş daha hızlı bir şekilde gerçekleşecekti. Şimdi arkadaşlar, küresel sistemde her şeyin bir karşılığı var. Belli karar vericiler var ve neyin ne zaman olduğunu bu insanlar karar veriyor. Bu karar vericilerin de tabii ki büyük şirketlerin patronları olduğunu düşünüyorum ki öyleler zaten. Çünkü büyük şirketlerin patronları arkadaşlar paranın sahibi olduğu için para veren emir verir hesabı. Onlar ne diyorsa küresel sistemde onlar oluyor. Yani onlar yatırım kararlarından vazgeçtiyse elektrikli araçlarla alakalı konjektür elektrikli araçlardan şimdilik vazgeçtiği anlamına geliyor bence. O yüzden şimdilik elektrikli araç almak mantıklı değil. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim kendi yorumlarımdır. Neden elektrikli araç almamalıyız? Madde 2'ye gelelim. Başka bir açıdan bakalım. Elektrikli araç almak mantıklı mı şu an? Hali hazırda üretilebilen elektrikli araçların maksimum menzilleri yaklaşık 550 kilometreye kadar çıkıyor. Yani daha fazla çıkan elektrikli araç şu an piyasaya sürülmedi. Özellikle çalışmalarda kilometresinin 1000 kilometreye kadar çıkacağını söylüyorlar. Zaten çalışmaların da yapıldığı ortada. Teknolojide günden güne ilerliyor arkadaşlar. Bu elektrikli araçlar daha da gelişecek ve zamanı gelince 1000-1500 kilometre menzilli elektrikli araçlar çıkacak. Belki de 2000 kilometre, 3000 kilometre menzilli elektrikli araçlar çıkacak. Şimdi bu araçlar çıktığında bir bu araçlara bakacaksınız, bir de kendi aracınıza bakacaksınız. Karşınızdaki araç 1500 kilometre menzilli, sizin aracınız 500 kilometre gidiyor. Keşke benim aracım da 1500 kilometre menzilli olsaydı da köye gitseydim diyeceksiniz. Ama almış bulundunuz. Ne yapacaksınız? Satmak zorundasınız ya da köye gidiş yollarınızda sürekli
bir şarj istasyonu aramak durumundasınız. Peki güzel fiyata satabilecek misiniz sizce? Cevabı ben vereyim. Tabii ki satamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü sizin karşınızda 1500 kilometre menzilli bir elektrikli araç satan insan var. Sizin müşteri ağınız o kadar azalmış olacak ki en fazla şehir içi ulaşım için araç satabilecek hale geleceksiniz. Şehirler arası yolculuk yapacak alıcı sizin aracınızı tercih etmeyecek. Dolayısıyla aracınıza olan talep azalacağı için fiyatı normalden daha hızlı düşecek. Yani başkasının aracı eskidiğinde 5x düşecekken sizin aracınız 8x 9x düşecek. Neden elektrikli araç almamalıyız? Madde 3. Hem yeterli şarj istasyonu yok hem de araç alanlar genel anlamda mağdur. Uzun yol yapamıyorlar. Kaldı ki araç şarj ettikleri zaman elektriğin maliyetinin ucuz olmasına rağmen ciddi anlamda benzine yakın bir maliyet ödüyorlar. Eğer elektrikli aracınızı evde şarj etmeyecekseniz elektrikli araç almanın çok da bir mantığı kalmıyor aslında. Zaten benzin alıyormuş gibi yüksek bir para ödüyorsunuz. Ne anladım o zaman ben elektrikli araç kullandığımdan? Ben elektrikli aracı tasarruflu olsun diye almıştım. Eğer tasarruf edemiyorsam, aynı fiyata mal oluyorsa bana niye alıp da kendime eziyet edeyim diye düşünmelisiniz. Neden elektrikli araç almamalıyım? Madde 4. Geçenlerde sosyal medyada bir video dolanıyordu. Elektrikli scooter'ıyla asansöre binen bir kişi scooter'ının bataryası alev almasıyla sanıyorum o scooter'ın bataryası lityum iyon pil. Asansörün içinde bu scooter'ın bataryası alev alınca scooter'ın sahibi asansörün içerisinde olduğu için yanarak hayatını kaybediyor. Yani çok kötü bir ölüm yaşıyor. Yani elektrikli araçlarda böyle bir tehlike var arkadaşlar. Ne olursa olsun dikkatli olmak gerekiyor. Birçok araca da bildiğim kadarıyla lityum iyon pil kullanıyorlar. Hatta bir keresinde de Elon Musk'ın ürettiği bir araçta böyle bir şey olduğunu duymuştum. Yani bir videoda yurt dışında olan bir videoydu. Araç kendi kendine yanmıştı. Dolayısıyla bunlar daha sağlam bataryalar üretildikten sonra düşünülmesi gereken konular. Yani aracın alınmasıyla alakalı. Dolayısıyla elektrikli araç alma noktasına bence daha sağlam bataryalar üretildikten sonra gelmemiz gerekiyor. Eğer daha sağlam bataryalar üretilmezse şu noktada bence elektrikli araç alma stratejimizi değiştirmemiz bence mantıklı olur. Daha sağlam ve güvenlikli bataryalar üretildikten sonra bence elektrikli araç almak gerekiyor. Bunlar üretilmeden elektrikli araç almak bence tehlikeli ve riskli. Kaldı ki bu araç durduğu yerde durmuyor, kaza yapıyor, olası sürtünmeler yaşıyor. Sürtünme yaşayınca kıvılcımlar oluyor. Bu durumda elektrikli araçlarda ne gibi zafiyetler olabileceğini henüz bilmiyoruz. Henüz de bunlar deneyleri yapılmadı sanıyorum. Ortaya da çıkartılmadı. Neden elektrikli araç almamalıyım? Madde 5. Ülkemizde araç fiyatları çok pahalı. Avrupa'da bir senelik maaşınızla güzel bir arabaya binebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de güzel bir arabaya binebilmek için ortalama 3 senelik maaşınızı gözden çıkartmanız gerekiyor. Bu nedenle araç alırken iyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü tek sıkımlık kurşunumuz var. Çok sıkımlık bir kurşunumuz yok. Doğru yere paramızı yatırmazsak paramız bir anda erir ve paramızın büyük bir kısmını kaybederiz. Araçların bir yatırım aracı olup olmayacağıyla alakalı başka bir video çekeceğim ama burada özellikle belirtmek istediğim elektrikli araçlar için erken davranmayın, acele etmeyin. Elektrikli araç almayı bir yatırım mantığıyla değerlendirmeyin arkadaşlar. Fırsat kaçtı. Bunu almazsam ileride elektrikli araçlar çok daha pahalanır. Piyasada bulamayız. Zaten az üretiliyor gibi düşünce içerisine girmeyin arkadaşlar. Çünkü bunu şirketler üretiyor. Şirketler ürettiği için üretip sattıkça para kazanıyorlar. Dolayısıyla istediğiniz takdirde karşınıza her zaman alabileceğiniz bir elektrikli araç çıkacak. Tabii ki daha geç zamanda ve daha sonra alacağınız elektrikli araçlar daha teknolojik araçlar olacak ve daha uzun menzilli araçlar olacak. Tabii ki bu anlattıklarım arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen herkes kendi kararını versin. Mal alıp satarken kendi akıl süzgecinizden geçirerek karar verin. Para kolay kazanılmıyor. Henüz tutmamış, henüz realitesi oluşmamış bir girişimin en baştan deneyicisi, kobayı olmayın. Eğer siz bu girişimi denerseniz ve bu girişim ertelenirse ya da teknoloji daha farklı yerlere evrilirse bu sefer hüsrana uğrarsınız arkadaşlar.
Belki de konjektür hidrojen yakıtlı araçlara yönelecek. Bunu bilemiyorsunuz. Çünkü Toyota'da hidrojen içerikli araçlara yönelik çalışmaları var. Bundan dolayı arkadaşlar tek atımlık kurşunuz varsa bence riske girmemenizi tavsiye ediyorum. Konjektür neyse şimdilik onu tercih edin. Bence daha mantıklı olur. Nacizane bu benim düşüncem. Bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Burada noktalayalım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.